Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Ve siz bugün nelere dikkat etmelisiniz bunları öğrenelim. Öncelikle bugün hayatında hangi enerjiler aktif olacak? Bugün daha çok korku enerjisinin aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bilinçaltındaki korkuların üste çıkmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Kendi iç dünyasındaki o gücün farkına vardı ama bu gücü daha doğrusu nasıl kullanacağını bilemeyen enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Bu ne demek? Aslında çok güçlü ancak bu gücü pozitifte ya da negatifte kullanmakla ilgili. Nasıl kullanacağı, bu gücü doğru kullanamazsa eğer gücün ona negatif bir durum ya da çevresindeki kişilere negatif bir durum yaratacağının farkında olan ve bu dengeyi kurmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Gölün ruhu olarak geliyor. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Şimdi daha çok böyle sessiz, sakin enerjilerde görünse de altta birçok duygunun aktif olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Net olarak bazı şeylerden kaçmaya çalışan enerjilerde olarak geliyor. Daha çok korkularıyla yüzleşmek istemeyen, kendi hayatında düzeltilmesi gerekenlerin yavaş yavaş aslında farkına varsa da bunları yapabilecek şu anın enerjisinde güçlü olmayan bir aklınızdaki kişi var. Ama içsel olarak bir tarafı da onu bu yüzleşme ile ilgili ciddi şekilde zorluyor diyebiliriz. Evet, sessiz, sakin, belki hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama hani böyle şey derler ya, içinde fırtınalar kopuyor. Bu enerjilerin aktif olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi ayrıntılı olarak da bakarsak bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde ciddi bir pişmanlık enerjisi içerisinde olacak. Uykusuz geçirdiği geceler olabilir. Kendini kötü hissettiği, yorgun hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Kendini fazlasıyla karanlıkta hisseden bir aklınızdaki kişi var. Burada birazcık böyle kendi karanlık taraflarıyla yüzleşen enerjilerde diyebiliriz. Öz ve kimlik kaybı zarar kartı geldi. Hareketsizlik, sakinlik, duraklamak kartıyla. Şimdi şu an enerjisinde çok depresif bir ruh halinde olabilir. Psikolojik olarak kendini kötü hissediyor olabilir. Çok büyük bir pişmanlığı var. Yani bu illa bir olay yaşamasına gerek yok. Buradaki pişmanlık bazen hani neden böyle bir hayat yaşıyorum noktasına gelinir ya. Ya da neden ben böyle her şeyi kötüye çeviriyorum dediği bir ruh hali içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sessiz sakin kalmak zorunda olan bir enerjide şu an kendi karanlık tarafıyla yüzleşiyor ve bunun üzüntüsünü yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Pişmanlıklarının en büyük sebebi ne dediğimizde Azize kartı geldi. Azize kartı bizim aslında ruhsal gökteki annemiz de diyebiliriz. Ya şöyle sezgilerle ilgili. Şimdi Azize kartının birçok anlamı vardır. Karanlık tarafımız, aydınlık tarafımız, karanlıkta kalan taraflar, sezgisel yanımız, bilinçaltı korkularımız başta olmak üzere birçok şeyin aslında bize bilgisini verir Azize kartı. Azize kartı iyileştirici güçten de bahseder. Anlayışlı olmaktan, samimiyetten, manevi birliktelikten bahseder. Bunun yanı sıra yaratıcı fikirlerden, hayallerden, rüyalardan bahseder. Burada daha çok sezgilerini dinlememekten kaynaklı ya da o ruhsal olarak doyurulmamaktan kaynaklı ciddi bir pişmanlık enerjisi içerisinde. İçindeki çocuk ve özgür irade kartı geldi. Şimdi içindeki çocukla anı dolu dolu yaşamaktan bahseder. Çocukluk zamanlarımızdan da bahseder. Özgür irade de seçimler, kararlar, eylemsizlik enerjisidir. Daha çok şöyle söyleyebilirim. Bu kişinin özellikle çocukluğunda olabilir ya da kendi içsel mutluluğuyla ilgili hiçbir şey yapmamış olma durumu diyebilirim. Yani sezgileri aslında onun mutlu olması için bir tarafa doğru yönlendiren enerjilerdeyken bu kişi bunları hiç dinlememiş diyebilirim. Daha çok korkularına esir olmuş bir aklınızdaki kişi var. Neden böyle? Bunu soralım.
Yıldız kartı. Yıldız kartı bize karmalardan da bahseder. Bazen böyle yalnızlıktan da, ben sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Tılsım dokuzlusunda da onu hissederim. Yıldız kartında da benim için ne kadar birçok şeyi halletme durumu, başarılı olma durumu olsa da yıldız kartında da böyle bir yalnızlık hissiyatı vardır. Ne yaparsanız yapın bir tarafınız hep yalnız olduğunu düşünür ya da buraya ait olduğunu hissetmez ya. Şimdi bazı ruhlar burayı inanan arkadaşlar için aktarıyorum. Herkes her şeye inanmak zorunda değil. Geçmiş yaşamlara inanmıyor da olabilirsiniz. Ben inanıyorum ve bu açıdan bilgilerime dayanarak da şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu hayatta ruhlar, acemi ruhlar var, stajyer ruhlar var, öğretici ruhlar var. Şimdi bu noktada daha çok böyle acemi ruhlar çok böyle diğer tarafla bu taraf arasındaki o dengeye yeni, çünkü manevi tarafa doğru adım atmıştır diyebilirim ya da bir üst kademeye. Daha doğrusu şöyle negatiften pozitife geçenler için söylüyorum. Biraz böyle bir bocalama süreci olur. Bunun yanı sıra yüksek enerjili ruhlar, yani daha çok böyle öğretici ruhlar ya da ruhsal olarak tecrübeli kişiler diyeyim. Nasıl anlatacağımı da şey yapamadım. Buraya çok böyle adapte olamayabilirler. Çünkü onlar özde ne kadar şefkatli, mutluluk dolu, huzurlu bir ortam olduğunu bilir diğer alemin diyeyim. Ve bu noktada burayla oranın titreşimsel durumu, rezone olamama durumundan kaynaklı kendilerini hep yalnız ve buraya ait hissetmeyebilirler. O yüzden ve köklenme sorunu yaşayan kişilerde de bu olur. Hiçbir yere ait hissedememe, yalnız hissetme, varlığını ortaya çıkaramama durumu yaşayabilirler. Farklı farklı durumlardan dolayı olabilir ama burada daha çok böyle sanki karmik bir durumun içerisinde yaptığı hatalarla hep yalnız kalma, yalnızlık korkusunun da tetiklediği bir sürecin içerisinde diyebilirim. Bunun pişmanlığını yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Kendi iç dünyasını dinleyemiyor. Çocuk sesini ya da ne diyelim, o ruhunun ona verdiği mesajları çok algılayamayan enerjilerde, daha farkındalığı artmamış bir enerjide diyebiliriz. Bu yüzden de ciddi bir pişmanlık ve melankolik enerji içinde. Aslında bir bakıma ruh diyor ki bak sen bu değilsin. Sen mutlu olmak için şunu yapmalısın. O bildiği tarafa yönlendirmeye çalışıyor ama kişi bunu tam olarak idrak edemediği için, aydınlanması ya da farkındalığı daha o seviyelere gelmediği için bunun karmaşası içerisinde yaşıyor diyebilirim. İçinde ortaya çıkmak isteyen bir güç var ama bu kişi buna izin vermediği için, bu tür durumlardan korktuğu için, yani şifalanmaktan ya da daha iyi bir alana geçmek için o konfor alanını bırakamamaktan kaynaklı o huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşıyor diyebilirim. Umarım anlatabildim buraya. Yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde, evet artık o maskeli durumdan çıkmak zorunda olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi olacak. Yanıldığı birçok konunun farkına varacak ve aslında bir bakıma kendini kendinden doğuracak, büyüyeceği, tekrardan hayat bulacağı bir sürece doğru geçecek. Bunun için de aslında bırakmak istemediği birçok şeyi geride bırakmak zorunda kalacak aklınızdaki kişi. Sizin hayatınızda bu durum nasıl yansıyacak? Buna bakalım. Daha maddeseldense bugün biraz daha ruhsal olarak geldi diyebilirim. Şimdi bu durum size nasıl yansıyacak dediğimizde, öncelikle değnek beşlisi de kavga ede sorunları çözmekten bahseder. Şimdi bu süreçte birazcık böyle ayrı fikirlerde olacak olabilirsiniz. Biraz böyle birbirinizle sıkıntılı bir sürecin içerisine geçecek olabilirsiniz. Birbirinizle iletişimi daha tatlı yollarla yapmaktansa biraz daha böyle kavgayla, sıkıntılı süreçlerle geçireceksiniz diyebiliriz. Bunun en büyük sebebi de aslında köklenmeyle, güvenle ilgili sorunlarınız olabilir bu ilişki içerisinde. Ama bu durum daha çok iki tarafından gerçekten istediği hayatı, o güvenilir, huzurlu, mutlu hayatı yaşama isteği için yapacaklar diyebilirim, yapacaksınız diyebilirim. Ve bunun sonucunda aslında artık Tılsım dokuzlusu dedim. Tılsım dokuzlusu da geldi. Burada yine bir hafif yalnızlık hissi olacak ama buradaki yalnızlık hissi birazcık böyle gururlu bir yalnızlık hissi olacak sizde. Yani birçok şeyi yaptım, biliyorum olacak artık dediğiniz o güvence içerisinde olacaksınız ama buradaki biraz kendi tarafınıza çekilip, yani yapacağınız her şeyi yapıp kenara çekilip
biliyorum olacak, gelecek, düzelecek her şey dediğiniz bir durum yaratacak ve bu durum akabininde de zaten Tılsım Prensi ile prensler iletişimdir, haberleşmedir. Bu tür haberleşme enerjilerinden bahseder. Tılsım Prens de daha çok böyle çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili bize bilgi aktarır. Çok güzel geldi. Sadece burada şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin bu yaşadığınız durumlardan sonra atacağı adım öyle harika, büyük bir adım değil. Ama bu zamana kadar hiç yapmadığınız şekilde belki sorunların çözülmesi adına bir doğru adım atılmamış olabilir. Ama şu an o anın enerjisinde bu daha çok böyle çözülebilmesi adına, sorunları çözmek adına atılmış güzel bir adım olacak. Büyük bir adım olmayabilir ama bu ilişki dinamiği içerisinde çok güzel bir adım diyebiliriz. Şimdi siz bugün hayatınızda en çok neye dikkat etmelisiniz? Neler olabilir buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün bir şey daha, farklı bir şey daha yapalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Kolektif içinde ortak enerjide en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ona da bakacağım. Ayrıca seçtiğiniz kartı mesajını da ileteceğim. Şimdi öncelikle ortak enerjide ne var? Pişmanlık enerjisi ve zarar kartı. Öz ve kimlik kaybı, tekrar gerçek kendini keşfetmek. Aslında aklınızdaki kişiye gelen mesaj, şu anki enerjisi sizde de var diyebilirim. Ortak enerjide bugün daha çok pişmanlık enerjisi ve kendi karanlık tarafımızda yüzleşme enerjisinin aktif olduğunu söyleyebilirim. Buraya sizin için de alalım, bizim için de alalım. Neden pişmanlık duyuyoruz en çok? Şimdi bir kart kaldı. Kupa Şövalyesi. Destenin mesajı da aslında sevgi dolu bir adım atılmasını bekliyoruz diyebiliriz. Şöyle söyleyebilirim. Pişmanlık neden? Pişmanlık adaletsizlik yapıldığını düşündüğünüz için diyebilirim. İlahi adaletle ilgili güveniniz olmayabilir. Yani güvensizlik sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Mesela ne diyoruz? İşte yaşadığınız her şeyin sonucunda güzel şeyler olacak, güzel kapılar açılacak size diyoruz. Ama buna karşı inancınızın çok olmadığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz bugün. Ya da sabırsızlıkla hadi artık adalet gelsin, hadi artık dediğiniz bir süreç olabilir. Bu durumda sizin o negatif enerji durumunuzu arttırıyor diyebilirim, o pişmanlık, üzüntü halini. Bundan çıkmanız gerekiyor. Bunun en büyük sebebi artık tamamlanma isteği içerisindesiniz. Biraz önce de destenin mesajında da gelen oydu aslında. Kupa Şövalyesi. Kupa Şövalyesi sevgiyle güzel bir adım, aşkla bir adım atılma isteğidir. Siz aslında tamamlanmak istiyorsunuz artık. Aşkla, mutlulukla güzel bir aile kurmak, güzel bir ilişki içerisinde olma isteği içerisindesiniz. Ama şu an bu enerji olmadığı için de biraz üzüntü duyuyorsunuz diyebilirim bugün. Bu enerjiyi çok sürdürmemenizde fayda var. Sesim ara ara gidiyor, kusura bakmayın. Şimdi biri seçen arkadaşlarım, denge ve titreşim kartı geldi. Enerji ve pozitiflik arzularını kendine çek dedi. Bu noktada şimdi pişmanlık kartı da geldiği için burayı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor diyebilirim. Pişmanlığı uzatmamanız gerekiyor. O negatif enerjiyi uzatmamanız gerekiyor. Dengeye gelmeniz gerekiyor. Denge ne demek? Evet, sıkıntılı durumlar yaşadınız ama bu noktada bu negatif durumu düşünerek, yaşadıklarınızı sürekli aklınıza getirerek daha çok böyle negatifte kalıp size gelen güzel bilgileri görmeye kendinizi kapatıyorsunuz. Dengeye gelmeniz gerekiyor. Evet, yaşadığınız olayları güzel değerlendirip, artıları ve eksilerini güzel değerlendirip burada şifalanma odaklı olmanız gerekiyor. Dengeye gelmeniz, biraz ruhsal olarak düşünmeniz, biraz mantık çerçevesinde değerlendirmenizde fayda var. Enerjinizin ne kadar yüksek olduğunu, titreşim enerjisiyle her şeyi yapabilecek güçte olduğunuzu hatırlatmalısınız kendinize. Dengeyi bozduğunuz sürece dengeyi sistem bir şekilde yerine getiriyor. Bu noktada pişmanlık enerjisi, yani bir olamama ya da güvenle ilgili, ilahi adaletle ilgili durum ne? Bunu değerlendirmelisiniz. Siz hangi alanda adaletsizlik yaptığınızda şu an dengeye bu şekilde geliyorsunuz? Ya da güvenle ilgili hangi durumun içerisindesiniz? Kendinize ya da sisteme neden güvenmiyorsunuz? Siz kimlere güvensizliği hissettiriyorsunuz? Ki en başta kendinize neden güvenmiyorsunuz? Bunları değerlendirip dengeye gelmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.
İkiz açın arkadaşlarım. İmparator ve Red kartı bastırılmış duygular yüzeyin altında göremiyorum der. Şimdi bu noktada sizinle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Ortak enerji pişmanlık olduğu için ego ile ilgili bazı durumlarınız olabilir. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Karanlık tarafınızla aydınlık tarafınızı dengede tutamıyor olabilirsiniz siz de. Ve burada egosal olarak yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerden kaynaklı pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz. Birazcık da şöyle, sanki bu zamana kadar yaşadığınız şeylerde ya bunu yapmamalıydım dediğiniz. Öncesinde yani o hareketi yaparken de ego yapmış olabilirsiniz. Ya da yapılan olaydan sonra verdiğiniz tepki de egosal bir tepki olabilir. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Burada daha çok o egonun karanlık tarafı, bastırılmış hangi duygunuzdan kaynaklı ortaya çıkıyor? Buna bakmanızda fayda var. Öfke, nefret neden? Bunlara bakmanız gerekiyor. Üçü saçan arkadaşlarım. Yükselmek kartı ve değnek kralı geldi. Yükselmek der ki genişleme, evrim, evrensel, zeka, ruhsal, ruha bağlılık ve değnek kralıyla. Şimdi değnek kralında sıcak, dürüst bir yaklaşımdan, bilgelikten bahseder. Yaşadığınız bu durumlarla pişmanlık ya da negatif enerji, bu durumun kendi iç dünyanızdaki bazı şeyleri fark etmeniz için yaşadığınızı bilmeniz gerekiyor diyebiliriz. Siz kendinizde dürüst müsünüz? Buna bakmalısınız. Kendinizle ilgili hangi pişmanlıklarınız var? Buna bakmalısınız. Ve bu noktada adaletle ilgili siz kendinize hangi konularda adaletsiz davranıyorsunuz? Değerinizin bilmiyorsunuz. Kendinizi sevmiyor musunuz? Hangi konuda adaletsizlik yapıyorsunuz? Bu konuda kendinize dürüstçe yaklaşıp burayı değerlendirmenizde fayda var diyebilirim. Bir tane olumlama kartı ve bir tane de peri mesajı alalım. Bugün için sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor dedi. Bu kart çok fazla gelen kartlardan biri. Özellikle burada sağlığınıza çok dikkat etmiyor olabilirsiniz. Evet, ılımlılık kartı geldi. O da aynı şekilde yiyeceklerden bahseden, yememen gerektiğini bildiğim bir şey var mı? Dikkatli ve sağlıklı beslenmeye çalışınlar. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Siz bedeninize ya da kendinize gereken özeni gösteriyor musunuz? Siz kendinize adaletli davranıyor musunuz? Bir noktada öncelikle evet bu ruh bizim, bu bedenin de kiracılarıyız. Ve bize bu beden verildiyse bu bedene özen göstermek, bakmak, bunu nasıl anlarsanız anlayın. Hiç fark etmiyor. Herkes kendi içsel dünyasına göre anlayacak çünkü. Bu bazıları için dış görünüş olabilir. Bazıları için cildini, vücudunu sevmek olabilir. Bazıları için yok saymak olabilir. Bu noktada kendinize değer verip vermemek, bu konuları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Vücudunuza özen göstermiyorsanız size verilen en büyük emanete ihanet ediyorsunuz demektir. Sadakat konularında önce kendinize sadık mısınız? Size verilen bu bedene sadık bir şekilde güvenilir bir şekilde bakıyor musunuz? Gereken özeni gösteriyor musunuz? Bunlara bakmanızda fayda var. Çünkü her yaşanılan durumun, her şeyin bir karşılığı var aslında ruhsal tarafta da, psikolojik olarak da. İşte vücudunuzda bir şey çıkıyorsa, teninizde bir şey çıkıyorsa örneğin bunun neden çıktığı, hangi rahatsızlıklarla karşılaşıyorsunuz ve bunun altındaki ruhsal sebepler ne? Bunlara bakmanız gerekir. Vücudunuzun size verdiği mesajları iyi okumanız gerekir. Çünkü bu hem istediğiniz hayatı elde etmek için size güzel bir anahtar olacaktır. Hem de bu hayatta anı yaşadığınız, o güzellikleri, mutlulukları elde edeceğiniz bir süreci size getirecektir. O yüzden bunlara odaklanmanızda fayda var. Bazen kendi içinize bastırdığınız bir duyguyu yansıtır. Bazen atalarınızdan gelen kabullenilmemiş bir duyguyu ya da kişiyi hatırlatır size. Ama her ne olursa olsun siz onu gördüğünüz noktada, kabul ettiğiniz noktada sevgiyle kabul edip duyguları, başkalarına ait olan duyguları başkalarına gönderdiğinizde, size ait bastırılmış duyguları kabul edip sevgiyle şifalanması için Yaradan'ın ışığına gönderdiğiniz takdirde hayatınızda küçücük adımlarla harika şeylerin değişeceğine tanıklık edeceksiniz. Lütfen bunu unutmayın. Hiçbir şey tesadüf değil. Ne hayatımızda başımıza gelen olaylar,
tanıdığımız kişiler, vücudumuzda ya da etrafımızda olan durumların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi evrenin, bu kusursuz evrenin bize verdiği mesajlar. Bunu unutmayalım. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajları almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak adına videomu beğenirseniz çok da mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.